Bir savaş düşün. Bir tarafta bombalar patlıyor, bir diğer tarafta ise bankalar kâra çıkıyor. Aynı banka, aynı para ama iki farklı cephe. Peki bu nasıl mümkün? Uluslararası bankalar savaşların her iki tarafında nasıl finanse etti? Bu videoda isim yöntem anlatıyor. Ve şunu göreceksiniz, savaşlar bazen cephede değil, banka masalarında kazanır. Hazırsanız perdeye alıyoruz. Savaşlar pahalıdır. Ordu beslemek, silah üretmek, lojistik sağlamak, devletlerin çoğu savaşırken kendi paraları yetmez. İşte ihtiyaçlar borçlanma, kredi, tahvil, altın ve döviz transferleri ve tam da burada sahneye uluslararası bankalar çıkar. Bankalar için savaş ahlaki değil, finansal bir faaliyettir. Birinci Dünya Savaşı'nda aynı banka iki farklı cepheyi finanse etti. İşte JP Morgan 1914 yılında dünya yanıyor ama JP Morgan kasaları doluyor. İngiltere ve Fransa'ya milyonlarca dolar kredi verdi. Aynı dönemde Almanya ile bağlantılı bankalar üzerinden dolaylı ticaret yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri savaşa girmeden önce iki tarafa da ilişkiler kurdu. Savaş uzadıkça faizler işledi. Barış geldiğinde kim kazandı dersiniz? Cephede askerler, kasada bankalar. İkinci Dünya Savaşı daha karanlık. Bank of International Settlements var burada. İsviçre tarafsız ama bankalar, Nazi Almanyası, müttefikler, aynı masa, aynı kasa. İşte BIC savaş boyunca Nazi altınlarını sakladı. İşgal edilen ülkelerin varlıklarını yönetti. Savaşlardan sonra da faaliyetlerine devam etti. Yani savaş bitti ama bankalar kapanmadı. Deutsche Bank Nazi sanayisini finanse etti. Chase Bank, yani Rockefeller ailesi, işgal altındaki Fransa'da Alman hesaplarını açık tuttu. Savaş mı? Bankacılık devam ediyor. Soğuk Savaş'a baktığımızda cephe değişti, para aktı. Bu kez Amerika ve Sovyet Rusya devrede ama finans aynı. Batılı bankalar Sovyetlere tahıl kredileri verdi, enerji projelerinin finansmanını yaptı. Aynı anda NATO ülkelerine de savunma kredileri verdi. İdeolojileri aslında düşmandı ama faiz düşman değildi. Modern savaşlara baktığımızda son zamanlardaki işte Irak, Afganistan, Ukrayna'daki savaşlar, burada modern yöntemler var, tahvil ihracı var, IMF ve Dünya Bankası kredileri var. Silah şirketlerine krediler verdiler, yeniden inşa fonları var. Biliyorsunuz ki yıkılan ülkeler var burada. Bu yıkılan ülkeleri yeniden inşa etme süreci var. Bunun içerisinde yine krediler veriyorlar. Önce yıkım finanse ediliyor, sonra yeniden inşa finanse ediliyor. Aynı bankalar, silah üreticisini fonlar, savaş bitince inşaat şirketlerini fonlar. Kaybeden halktır, kazanan bankaların bilançosu. Bankalar neden bunu yapar? Çünkü banka için bayrak yok, millet yok, ahlak yok. Sadece risk, getiri, garanti var. Devlet garantisi varsa kredi verilir, faiz alınır, risk halka yayılır. Savaş bankalar için yüksek getirili bir projedir. Gerçek kazanan kim? Savaşın kazananı yok derler. Bu doğru değil. Kazanan vardır, uluslararası bankalar, silah şirketleri, finans elitleri. Kaybedenler kimler? Askerler, siviller, vergi veren halk ve biz bu sistemi alkışlıyoruz. Bir sonraki savaş haberini izlerken kendine şunu sor. Kim finanse ediyor? Çünkü parayı takip edersen gerçeği görürsün. Eğer bu video sizi rahatsız ettiyse doğru bir yere dokunmuşuz demektir. Abone olmayı unutmayın çünkü bu kanalda para konuşur, gerçekler ortaya çıkar.